Kanka Vlad'ı çöpe koyarım. Bak sana diyeyim bak. Birlikte güçlü kanka ama ya. Yok güçlü canım. Ya ben ona bir şey demiyorum. Kahraman güçlü. Ama işte ileriki sistem için ben çöp diyorum. Yoksa kahramana lafım yok. Merhaba dostlar. Yeni bir içerikle karşınızdayız. Rıdvan'la beraber tier list yapacağız. Şimdi bu tier list iki bölümden oluşacak. Bir, kahramanların güncel durumlarına göre bir tier list yapacağız. Ondan sonra da birlik olarak bir tier list yapacağız. Yani fokus olmanız gereken birlikler. E, Rıdvan hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Özledim. Nasılsın? Allah bizde. Bugün bir Evet. tane arkadaş bana mesaj yazmış. Şu süsleme mi bu süsleme mi hangisini koyayım diye. Vallahi dedim kardeş fark etmez istediğini koy. Ben dedim bunların çalışıp çalışmadığını bile bilmiyorum dedim. Belki dedim çalışmıyor. Koy dedim geç yani. Ha, Belki ne bak yarım çalışmıyor? saat bir saat sonra güncelleme geldi. Çocuğa gönderdim onu. Bak dedim zaten çalışmıyormuş yeni düzelttiler diye. Şimdi Rıdvan başlayalım. Rani Durgavati. Sanırım çöp diye hemfikir olabiliriz. Ya şeye kadar güzel idare ediyor. 4. sezona falan kadar. Timur'a kadar güzel götürüyor. Atilla Yani Soyuncu'ndan falan için. öyle de şu an herkes aynı sezonda yani şu yeni sezona göre yapmamız gerekiyor ya. Evet. Yeni sezona göre Yani arkadaşlar. şu an herkes güncel değil mi? Ya eski Evet. sunucularda olan var mı? 2'de İlk, 3'te falan. ilk 200'e kadar falan şey. Şu an Vali'nin 6. sezonuna girdi herkes. Giriyor. Girdi Ee, evet. 200'den sonrası da eski videolara baksınlar abi o zaman. Gene çekmeye gerek yok. Sit. Abi Yedirmeyiz. o benim kırmızı çizgim onu en üste koyuyorsun. Şimdi Şaka şöyle şaka şaka. koyalım. Şöyle çöp. Tekrar Hannibal. koşacağım da koy. Çöp. Hannibal'ı da çöp ettiler. Oyunun en güzel kahramanı Hannibal. Ama bak şey diyoruz ya biz sürekli. Komutanların güçlerini düşürüyorlar diye. Evet. Ki zaten bizzat Miyamoto'dan şahit olduk buna. En son çektiğimiz videoda biliyorsun. Yani Evet. benim gönlümce Hannibal oyunun en iyi komutanlarından biri. Ama Evet. adamlar gücünü alttan düşürmüşler kardeşim. Yoksa Hannibal hala oynanacak bir komutan. Ama şu aşamada çöp yani. Komutanı iyi yapmak, kötü yapmak oyunun elinde. Orada yazılanlar doğru değil. Biz deneyimlerimiz, denediklerimize göre çöp veya değil diyeceğiz yani. Dostlar sizin bunu daha önce de söyledim birkaç videoda. Sizin imza becerilerinde ya da becerilerde okuduklarınız sadece resim. Bir resim parçası, resim. Arka planda kodlarda oyunun yani kahramanların kodlarında, yazılımlarında oyun yönetimi istediği kahramanı metadan düşürüyor yavaş yavaş, adım adım istediğini çıkartıyor. Bunun en son canlı örneğini canlı yayında yaptık. Scipio geldiğinde tamam mı? Denedik. Yodit'in esamesi okunmuyordu. Esamesi eşit şartlarda Ramses'e karşı hepsini denedik. Yani Miyamoto çok önde diyor. Çok fark vardı Yodit'le aralarında. İşte 3,5 hafta sonra falan bir video daha çektik. Bu sefer Miyamoto o duruma düştü. Miyamoto hiçbir şey yapamadı. Yodit çatır çatır çalıştı. Yani artık 7. sezona doğru gidiyoruz ya. Millet Miyamoto oynamasın. Miyamoto'yu güçten düşürelim. Elinde 3 yıldız 4 yıldız Yodit olanlara Yodit bastıralım. Oradan genel madde paketleri satalım. Yodit'i meta'ya sokalım dediler. Yodit meta'ya çıktı şimdi. Ama 7. sezon Kral Kunt gelebilir. O yüzden şu andan itibaren Miyamoto Yodit yapma fikriniz varsa yapmayın. 1 TL bile harcamayın. Oyun devam edecekseniz Kunt'u bekleyin. Biz burada becerilere yazılana değil abi. Birebir PvP'de denedik. Hangisi iyi hangisi kötü ona göre değerlendireceğiz yani. Evet. Atilla bu artık şu an işte. Şu an işte. Önceden bana göre S-Class, S artı S-Class bir şeydi. Kahramandı, süperdi. Şu an işte Aynen konumuna düştü. Şu anki bence mevcut de. komutan olarak güzel ama ben mesela bunu süpere koydum. Örnek veriyorum. Adamın Lubu'su yoktu ya da yapma fikri vardı. Biz bunu süpere koyduk. Adam belki Lubu yapacak ama bilmiyor ki o skip yolu Kuntlu falan birlik geldiği zaman yine başa baş gidebilecek bununla. Sahada Ya gidebilir. inanılmaz şekilde mızrak var sahada. Yer gök mızrak. Herkes biliyor. Ya Yer gök onları mızrak. ya Kahraman onları normalde güçlü. değerlendireceğiz. Onları şeyde değerlendirelim. Dizilim olarak yapacağımız zaman değerlendirelim. Şu an komutan olarak Tamam, yapıyoruz ya. komutan olarak doğru. Süper. Oyundaki en güçlü komutan Dizilim, %70 oranında kritik atıyor. aynen dizilimlere geçeceğimiz zaman orada değerlendirip altı üstte gene koyabiliriz yani. Evet. Selahattin Eyyubi. Vallahi şu şartlarda işte.
İşte bana da göre. Bana da öyle. Alternatif olmamasına rağmen işte yani. Ahsoka. Ahsoka süper abi. Ben Ahsoka'nın üstüne destek yok. Ahsoka süper. Çoğu takipçimiz beğenmiyor. Diğer iki özelleştiği bir becerisi yok bari kahraman olduğu Kesinlikle. halde. Ve normal diğerlerindeki becerileri var ve imzasında sadece hasar artırımıyla imza tetikleme ihtimali var ya. Arkadaşlar verdiği imza tetikleme ihtimali %30'ları geçiyor. Senin kudretin ve %35. evet kudretine ve stratejine bağlı olarak geçiyor yani. Ve Abi şöyle söyleyeyim. Merhamet ve zafer kükremesi ya da merhamet ve zayıf nokta gibi beceriler kullandığın zaman çok da güzel hasar çıkartıyor. zayıf nokta merhametle çok güzel hasar çıkartıyor. Gerçekten ben şahit oldum buna. Yani raporlara baktığımda 20.000 hasar 60'lığı vardı benim baktığım zaman hesaba. Arkada zayıf nokta merhametle 20k hasar atıyor. Bence iki beceri için gayet yeterli bir hasar yani. Ama imzası yok. İmzasının üzerine imza yok yani. O etkinleştirme ihtimali o dizilimi kurtarıyor abi. Ahsoka'yı Evet. çıkar o dizilim yaramaz yani çöp. Mesela Robin Hood hakkı yenen bir kahraman. Bireysel O olarak da süper bir kahraman. Çok güzel bir kahraman ama oynayacağı birlik yok. maalesef şu aşamada yok. Muhtemelen bir 3 sezon, 4 sezon, 5 sezon, 6 sezon olmayacak herhalde. Selahattin Yani 3. sezon geldi 6'dasın hala oynanmıyor. Ne zaman oynayacak bu adam Selahattin'i? Timur. Bireysel olarak süper. Ben Robin Hood ve Ahsoka kesinlikle süper yani. Timur. Timur çöp tenekesi. İlk geldiğinde de çöp demiştim. Evet Hala para çöp tuzağı tenekesi. demiştik. Para tuzağı Yoklukta demiştik. da gitmez babacım o. Yoklukta da gitmez. O direkt çöp Yoklukta yani. gidiyor ya. Yoklukta gidiyor. Yok, yok. Şu aşamada Dördüncü yüzük oluyor. tamam. Dördüncü Dö- yüzük. Ama Dördüncü. Lubu'da ya Yunzao geldi ya şimdi. Yunzao'lu Timurlu da dağlar kadar fark var ya. Yani yoklukta da gitmez artık bence bu ya. Geçen Evet, sezon gidiyordu yoklukta. Çünkü Guan Yu falan vardı. Yoklukta gidiyordu ama bence şu aşamada yoklukta gitmez yani. Yunzao varken, evet Atilla Yunzağı varken, varken çöp. Atilla varken yoklukta gitmez yani. Belli ve sezon 2'de geldi. Sezon 2 çöp. Sezon 3 çöp. Sezon 4 çöp. Sezon Hep de. 5 çöp. Sezon 6 çöp. Bu kadar çöpse çöp tenekesi. Vallahi her aşamada çöktü ya. Trip. Trip kılıçta yani komutanın eksiği varsa yoklukta gider. Yoklukta gider. Komutan Komuta eksiği varsa. komutan eksikliği varsa yani o da 5 yıldız olacak. Bak 3 yıldız da yoklukta gitmez bunun. Bunu direkt 5 5 yapacaksın. Net kullanacaksın. ha yani yoklukta gider o da 5 yıldızı gider. 3 yıldızı yoklukta da gitmez bunun. Sezon 3'e kadar süper. Sezon 3'ten sonra Fatih'in gelmesiyle beraber özellikle Fatih gelmişse ve mor teknolojiyi de açmışsa morun da varsa Fatih Trip'ten daha iyi. Tabii canım. Oyunda 1 vs 1'lere bakmayın arkadaşlar. Grup savaşlarına bakın. Trip'li birlikler grup savaşlarında eriyor gidiyor. Fatih koyduğun zaman direniyor. Bodika. Bodika şu an arkadaşlar yoklukta gider. Evet bu Sezon, senin kalemin. Sen söyleyeceksin onu. evet. Mor teknolojiyi açmışsan Barbaros Bodika'dan daha iyi oluyor. Mor'a kadar da Bodika daha iyi. Zaten Barbaros'a geldik şu an. Yani yoklukta gider Bodika. Barbaros. Mor teknolojiyi açmışsan, Vilat da almamışsan, Kiros, Bodika, Mansa Musa oynuyorsan Bodika'yı çıkartıyorsun. Barbaros'u koyuyorsun kardeşim. Barbaros burada iyi. Süper diyemem ama işte diyebilirim. İşte ya. Aslında o Evet. yoklukta gider de olur ya. Hani bazılarında mesela Bodik olmuyor, Leo olmuyor, Vlad olmuyor ya. Yani yoklukta onun yerine bunu koyuyorlar. Yani yoklukta bu da gider gibi Gider. olur yani. Ama Geldik. gerçekten iyi. Yani. Oyunun en büyük kazıklarından birisi. Konstantin. İdarede falan etmiyor abi. Yok yok İdare etmiyor. Tanklık yok. sağlıyor Etmez. doğru ama hasar çıkartmana engel olamıyor. Oyundaki her şeyde hasar. Hasar çıkartamayan bir kahraman istediği kadar hasar versin. Yani hiçbir etkisi yok. Çöp tenekesi. Tabii Bana tabii. göre çöp tenekesi. VIP 12 komutanı çöp tenekesi abi. Bu Çöp kadar tenekesi. olamaz. Mulan sezon 1'in bir numaralı kahramanı. Sezon 2'den itibaren çöp. Bak ne yapacağım bunu biliyor musun? En üste koyacaksın. Tamam mı? Koy en üste. Sezon 1. Bir Sezon alta 1. koy. Sezon 2. Bir alta koy. Sezon 3. Bir alta koy. Sezon 4. Bir alta koy. Sezon 5. Daha aşağısı Aynen yok. böyle. Böyle. Doğru Bu böyle direkt böyle. böyle yani.
Sezar taverna kahraman, bak burada taverna kahramanları koydum, Sezar'ı koymadım. Sezar arkadaşlar Kiros gelene kadar gayet tatlıydı, gayet iyiydi. Ben 500 küsür kudretlere kadar çıkartmıştım Sezar'ı. Richard'la birliklerin içinden geçiyordu. Tuttuğu bütün birlikleri 1 vs 1'de deşip geçiyordu yani. Kılıç haricinde. Kiros geldikten sonra artık çöp. Arthur. Arthur mu? O da çöp. Şimdi parasına göre çöp bence de. Ama Parasından özelliklerine dolayı. göre bence süper. Yani tabii ki onu süpere koyacağım mecbur da. Şimdi alan var, alamayan var. Ama kimse ilgilenmez ya. Çöp tenekesine koysan da kimse umursamaz diye düşünüyorum ya. Yani özelliklerine göre süper arkadaşlar. Ama parasına göre, yani bunu açmak için harcadığım paraya göre çöp bir kahraman. Yine dursun burada. Sonra laf söz ediyorlar. Bak dinlemeden diyorlar ki Arthur'u çöp yapmışlar falan. Neyse koyalım orada. Geldik Leonidas. Mulan'la aynı pakette. Birinci sezondan itibaren çöp arkadaşım. Çöp tenekesi. Net. Yatırdığın her bir doları hakkını veremeyen bir kahraman. Bir doların bile hakkını veremeyen bir kahraman. Öyle Yoklukta söyleyeyim gider. yani. Yoklukta aslında gider ya. Doğru söylüyorum. Hani ama yoklukta nereye gitsin Her yani? Ben 5 yıldız Can Dark'ı zaten oyun bana yaptırıyor. Ben niye buna 5 yıldız için oyunun başında 10K, 15K, 19K falan arasında ya vurup vereyim ki? parasını tabii Mulan paketini düşünürsen yok direkt yani 5 Acı kuruş yap. verir mi? İşte. Buna ya genel madalya basacaksın ya da TL'leri patır patır sandık çekeceksin. Çöpten kes. Hiçbir şey de yaramıyor. Jean d'Arc'la idare etti Tabii 2. canım. sezona kadar. Yaptığına kesinlikle değmez. O konuda netiz. Miyamoto Geçen sezon süperdi. süperdi. Yani Şu an hatta ilk Scipio geldiğinde de süperdi. Ama bu evet. son güncellemelerde denemelikten sonra işteye girer yani. Gizli nerflerden sonra, zayıflatmalardan sonra işte Aynen. Miyamoto. Normalde o işlemi yapmasalardı, biz fark etmeseydik, yani o denemeleri yapmasaydık biz şu an bunu süpere koymuştuk. Ama denemeleri yaptık, Yani gördük. İşte. şöyle oldu bak Scipio geldiğinde Lagerthalı Ramses'i kesecek durumdaydı. O yüzden süper diyebiliyorduk. Ama Evet. en son denemelerde gördük ki yani işte artık yani maalesef. Oyunun en güçlü desteklerinden birisi. Octavian Heh, adını unuttum artık. Octavia benim çok sevdiğim bir kahraman. Hatta ikinci sezonda ben bunu 5 yıldız yaptım. Arkası önü gelecek diye. Sezar'ın yerine kumandan falan gelecek diye. Sezon 7'ye giriyoruz. Daha önü yok. Yani çok güçlü bir destek. %100 birlik hasarı veriyor. Kendisi de güzel hasar yani vuruyor. bunu nereye koysan elinde kalır. Bilmiyorum ki ya Yani yapmaya Selahattin'le değmez. yerde Yapmaya değmez ya. değmez. Ne Değmez üzerine arkadaşlar. Direkt mizah çöpe at. yani. Çöp oldu kahraman. Çok Hakkı çok. verilir mi ileride bilmiyorum ama şu an çöp arkadaşlarım. Yani yapmaya, Maraş'a mızrak yapmaya gerek yok. Maraş'a mızrak yapmayın. Ram. Sezon Çöp. 2'nin vali kahramanı. Çöp. En çöp balık kahramanı. Evet, en çöp vali kahramanı. Yani 5. orduda aslında Otto, Ram, Huangliang oynayabilirsin. Çok tank oluyor. Aşırı tank oluyor. Kanser edecek kadar tank oluyor ama hasar yok. Bunu yapana kadar 2 tane kılıç yapsan yine iyi. Hasardan şaşmayacaksın ya. Richard, Askeri. kumandan becerisi atamayan, götü kalkmayan kahraman. Çöp Çöp. bile değil. Direkt çöp tenekesi. Ya iyiydi ya 3. sezona kadar da şu an çöp tenekesi aynı. Çöp tenekesi hasar vurmuyor. Leonidas daha iyi şu an ondan ben sana diyeyim de. İkinci sezonda çöp olan, üçüncü sezonda biraz yıldızı parlayan Liang'ın gelmesiyle beraber Bunu da Liang'ın gel şöyle yapacağız. İkinci sezonu alttan başlatıp Mulan gibi en evet. altta çöp tenekesi. İkinci İkinci sezon. sezon çöp tenekesi. Üçüncü sezon çöp. Dördüncü sezon yoklukta gider oldu. Liang'ın gelmesiyle beraber aslında yokluğa gider değil ya. Şey söyleme yani Kraken hesaplarda Lubu'dan bile daha iyi. Ya olabilir. Kraken hesaplarda Lubu çöp. Tam Lubu çöp. Yani Kraken bir hesapta Lubu çöp abi. Hiçbir şey Ya yaramıyor. işte Niye? bunu Krakenler üzerinden değerlendirmemek lazım gene de. Ortalama bir Tamam, şeyde yapsan. ortalama oyuncular da değerlendirelim. Ortalama oyuncuların meydanda çok kilosu var ya. Hadi onu da geçtim. Meydanda çok kilosu var abi. Bak Süleyman Yani ben hı, Ramses dışında herkesi susturuyor meydanda. Yani o atlı alan içindeki herkesi susturuyor abi. Bir Kraken'i 3 saniye susturmak ne demek biliyor musun Rıdvan? Onun bitmesi demek. ya işte onun için de Başka güçlü Kraken'e karşı. olman gerekiyor. Bence yoklukta gider ya. O Bence kadar. Üstü yok. Süleyman'ın eşliği üstü yok alalım. bence. Güzel ama eşliği alalım. Sun Tzu 1 vs 1 de Ramses'le kafa kafaya gider. Ama grup savaşında Ramses'in yaptığını yapar mı şüpheli. İşte. Yapalım.
Bak biz E-İşte'ye koyduk da bu ikisi de yapılmaz yani. Hani yapmasınlar. Ramses'in olduğu yerde bunlar yapılmaz. Onu da Abi belirtelim de. normal oyuncular şunu yapmasın. Çöpe atıyorum. Normal oyuncular bunu yapmasın. Ama Aynen. yüksek seviye banyalarla krakenler Lubum çok zayıf ya. Lubu yerine ne kullanabilirim diyorsan Süleyman'ı kullanabilirsin. Savaşçı kılıçla Ramses'i kılıca çekersin. Tamam mı? Savaşçı kılıcın olur. Bir de Ramses'i kılıç yaparsın. Süleyman'da okçu olarak oynayabilirsin. Özellikle valisi geldikten sonra zaten tamamdır. Ram, Ramses'in olduğu yerde de şimdi Liank'ı buna çekemezsin yani. Bu şimdi Yani Ramses'in alternatifi olarak kalacak. Liank, Ramses olan adam buna bulaşmaz yani. aynen buna ne koyacaksın ya? Şalman'ı koyuyorsun, Liang'ı koyuyorsun Ramses'in arkasına. Bir tek Theodor'a kalıyor. Valiyi Yani bak bekleyeceksiniz mecburen. Vali gelmediği sürece bu Kraken'de de şu an oynanmaz. Ne zaman Ramses'in valisi gelir o zaman Krakenler bunu Ramses'le beraber oynayabilir. yoklukta giderek koyacaksın o zaman. Ramses'i yoksa yoklukta oynayacak onu. Şu Süleyman'ı yoklukta giderek koy. Ramses olmayanlar için. Theodora artık çöp oldu. Artık çöp Yoklukta oldu. gider. Yoklukta da Yoklukta gider aslında. gidiyor yok. Gidiyor Yoklukta gidiyor gidiyor. yoklukta. Gidiyor. Ferman'ın yerine de gidiyor. Oynanır. Şimdi Yodit. Güncellemeden önce Vallahi, işte derdim. Şu an süper. vallahi süper. Şöyle süper. Bence gene süper derecede bir hasarı yok. Yani diğer birliklere karşı. Yani Yani kılıç savaşçı dizilimi kılıç. olarak Evet. ben şöyle düşünüyorum. Yani savaşçı kılıç dizilimi şu anda işte. Hani süper değil Kumandan olarak bence. söylüyorsun değil mi? Kumandan olarak işte. Ha, kumandan olarak da işte yani süper bir hasarı yok Ben yani. Çünkü ben bunu denemelerde öyle. ben bunu buraya alırsam yani Miyamoto ile eşdeğerli tutmam. O zaman Miyamoto yok gibi koyarım. Yodit varken elinde 5 yıldız Yodit var, 5 yıldız Miyamoto var. Artık Yodit oynayacaksın. Ama Ha, elinde öyle mesela öyle. elinde Yodit 5 değilse mesela 3 ise 4 ise Miyamoto 15 ise tamam Miyamoto'yu oyna. Ama elinde şu an Yodit 4,5 yıldızsa son 100 madalyan bile olsa basma. Yapma. Harcama. Şu an bu iki Aynen. kahramana sakın yatırım yapma. Yıldız yatırımı yapma. Madalya yatırımı yapma yani. Yani Ramses her şeyi kendine basan bir kahraman ya. Hem hasarcı hem kendine destek. Oyunun en güçlü Ramses en iyisi. kahramanlarından biri. Üçüncü sezondan beri herkese Ramses öneriyorum deli gibi. Mutlaka yapın. Mutlaka yapın. Yapılabilecek en iyi vali komutanı. Mansa Hatta en iyi Musa. komutanı. Musa senin kalemin. Süper. 10 numara Bence kahraman. de, vallahi bence de süper. Verdiği savunma yenileme yeter abi. Fatih. Scipio Lagerta'yı da Fatih düşündükten sonra şu an işte. yoklukta gidere düşer ya. Şimdi Scipio varken veya yoksa yoklukta gider. Hani Gerçi Scipio'm geliyor yok. artık. 2 gün sonra geliyor. Hatta bir gün kaldı. Yani şu an oynanıyor. Şimdi Scipio geldiğinde alamayan, oynamayan yoklukta Fatih ile oynar yani. Aynen öyle. Normalde Fatih çok güçlü bir kahraman da işte millet mod Artık teknolojiye doyamadan Fatih oynayamayacak şimdi. Scipio yapacak. aynen öyle. Bu Fatih'in tadına şeyler aldı. Mod teknoloji açıp 5 yıldız Fatih oynayanlar onun tadını meydan savaşı yaparak gayet iyi aldı. Şalman. Mecburen Ya oğlum oynuyoruz bu arkadaşlar. oğlum bu Şarman'ın yerine kimi koysan daha iyi oluyor. Nasıl bir şey bu ya? Yoklukta gidiyor arkadaşlar yani. Mecburen Yani koyuyorsun. yoklukta gidiyor vallahi doğru diyor. Elizabeth. Elizabeth süper abi. Süper ötesi. Bellemeye gerek yok. At bunu gözün kapalı buraya. Kiros. Hiç onu konuşmaya gerek yok ya. Yani Gora filminde bir kaset sahnesi var ya Cem Yılmaz'ın. Hepsinden valla imzası öyle. Hem imzası hem de özelleştirilebilir becerisi hepsinden koy olmuş. Yani 10 numara kahraman. Ya bu adamda her şey var abi ya. Tek başına yani arkaya da koysan destek gibi de oynasan savunma desem var. Hasar desem var. Ya nereye koyarsan koy oynar Şimdi abi. bunu koymuşken Vlad'ı şöyle çekiyorum arkadaşlar. Mesela bak Vlad güçlü kahraman. Bunu hep söyledik yani. Ahım şahım bir gücü yok ama güçlü kahraman. Kiros'a kumandan geldiği zaman abi yerine birlikten Kiros çıkmayacak. Vlad çıkacak. Çünkü Vlad'ın imzasına bak. Kiros'un imzasına bak. Hangisini tutarsın hangisini çıkartırsın. Vlad'ı çıkartırsın. Yani Bu ben sana o kalsa yüzden çöp. çok diyorum. Bana Bence kalsa çöp. çöp. Ben hala Çöp. çöp yani. Yani o yüzden diyoruz yani yeni bir kahraman geldiği zaman Kiros'un yerine Kiros ikinci kumandan olarak hem birliğin savunmasını hem de çok güzel ikinci hasar çıktısını sağlayacak.
Ya sonradan bu mızrağa dönenler var mesela. 4-5. sezonda falan dönenler oluyor. Elinde bodikası, Barbaros olmuyor, işte Musa'sı olmayanlar var. İşte Vlad yapıyor. Sonradan Barbaros kendi kendine 5 Barbaros koyanlar oluyor. Hani bunun yeri yoklukta gider de. Yok, komutan yok elinde. Eski komutanı da yapamıyor. Bunu yapıyor yeni sezonunda. Yoklukta kullanıyor Evet. yani. Mesela ben en son hesabımda 5 yıldız Bodika'ya çıkartmıştım. 5 yıldız Barbaros'u koymuştum. Çok iyi olmuştu. Kesinlikle daha iyi. Hiç de gerek yok. Mücevherlerimi yükseltince, yüzüğü 40'a atınca kale tesislerini 5'e attım. Zaten teknolojiler falan fulldü. Paralı asker 1-2. İçgörüyü de sen gördün yani. Mızrak 10-10-10-10'du böyle. Kılıç da 19-9-8 falandı. İçgörüde de. En sona kadar açmıştım. En Bir sonunda 3 Mora'yı bulacağım. kırdı işte. Mora Barbaros açan bir yetenmez çalışıyordu, bir bir. çalışıyordu. Barbaros'a ben bir de mitolojik bir zırhlar koymuştum. Ya Barbaros'un aslında olayı mor teknolojiden sonra zaten. O zırhı aldıktan sonra hayvan gibi savunma ve yenileme yapıyor. Mor teknolojiyle beraber. Evet. Yani öne koyuyordum ben mesela arenada. 4 vs 1 atıyordum. Mor açan arkadaşlarla ama böyle 130 levele geçmeyen, 127, 128 level yapan arkadaşlarla. Onlara karşı 28-29K birlik yeniliyordu ya. Kiros birliği. İşte güçlülere rağmen yani. Bir de Evet. zayıflar olsa o 40K 50K yenince Tabii ölmüyor canım. zaten. Gerçi de. Yani 5 yıldız Bodycam var, 5 yıldız Barbaros'un var. Kale tesislerin iyi ise, paralı askerinde fulllemişsen Barbaros'u direkt tak abi. Kollukla ayaklıktaki kudret yuvalarına da zırh koyuyorsun direkt. Zırhı yapıştır geç. Kudret değil, zırhı yapıştır. Elinde işte zırh varsa Barbaros'ta değerlendirebilirsin. Şanlı Lagertha hiç düşünmeye gerek var mı? Lagerta candır. Gerisi heyecandır kardeş. Ramses'i bile powerlıyor ya. Acayip güçlendiriyor. Tabii canım ya. Lagertasız kılıç kılıç değildir abi. Belisarius. Ne diyorsun? Valla Nerf'ten bence sonra. çok güçlü bir komutan değil. Bence Hannibal daha güçlü ama işte adamlar bunu oynatıyor ki son zamanlarda da gücünü düşürdüler diye hissediyoruz herkes. Evet. Herkes aynı şeyi söylüyor. Eskisi gibi değil diyor. Yani karşımdaki adam da basıyor diyor. Bende de öyle. Herkes basıyor. Ben de basıyordum. Onlar da basıyordu. Eskisi gibi değil hiçbir şekilde. Bir vs Yani şu 1'de anda çok kötü hatta şampiyondu mesela. Artık değil. O kadar. o kadar değil. Yani Ramses'in bir tık altı gibi ama hani süper mi? Gene vuruyor iyi yani. Süper'e koyulur. Yine süpere koyulur. Yapılır yani. Bak. Yapılır canım. Bak. Kahraman çok iyi. Ya biz Gözüm yok. seninle hatırlıyor mu şeyde Pioneer'da denemiştik BS bunu. Evet. Ya bu tek başına 20K 25K yenileme yapıyor ya arkada tek başına. Evet. Çok iyi kahraman. Çok güçlü kahraman. Birlik olarak başka bir yere koyabiliriz de şu an bir kahraman olarak abi süper kahraman. Çok güçlü kahraman. Çok güçlü ya tek başına. Liang da süper abi. Napolyon'un arkasında bile oynanıyor. Alparslan'ın Oynar. arkasında da oynanıyor. Abi oynar ya. Bu tarz komutanlar oynar yani. Komutanı besliyor çünkü. Evet. Özellikle strateji hasarı vuran komutanların arkasında oynar yani her türlü. Otto. Arenada sıkıntı yaşıyorsan kendi dengine karşı adamlara karşı bir yıldız Otto yapıyorsun. Öne koyuyorsun arenada. 7 saniye kazanıyorsun. Aynen. Ya bence çöp, bu da çöp de. Yani oynayanlar nasıl bilmiyorum. Hasarı iyi falan diyorlar da. Ne Hasarı kadar iyi. kudret falan koyarsan beslersen iyi. Beslemeye değer mi işte? Yüzük basmaya, kudret basmaya değer mi? Bu Kraken Birliği arkadaşlar. Normal oyuncu birliği değil yani. Kraken Birliği. Bireysel olarak da güçlü değil bence ya. Bireysel olarak yoklukta gider. Fatih Veli. Otele baktığın zaman 20 bu kahramanın %40 hasar azaltması var. Yani %40 abi. bireysel olarak süper. Evet. Verdiği özellikler. Eğer yazıldığı gibi etki ediyorsa %40 Şüpheli. hasar azaltma, normal bir hesapta %180, Kraken'de %250 hasar arttırımı veren bir komutan süper ötesi normalde Evet. yazıldığı gibi ise. Gelelim Alparslan'a. Kahraman güçlü ama birliği çok zayıf. Yani onu da geçtim. Okçu. Okçu. Kesinlikle bireysel olarak bunu eşdeğe koyabilirsin. Ama Bireysel olarak işbirliğe işte. geldiğinde buradakilerin hepsini değiştireceğiz. Evet. Yani zaten şuraya baktığınız zaman şurada okçu görebiliyor musunuz arkadaşlar? Yok. Liang okçu Ramses var. saymaz. Ramses Onu da okçu da oynayan saymaz. var. Yani göremiyorsunuz. Burada da görebiliyorsunuz. Burada da göremiyorsunuz. Atilla kendiliğinden yani okçu sınıfsal değil kendiliğinden güçlü zaten. Alparslan işte. Scipio.
Süper kahraman. Zao. Şunu en sona bırakacağım. Zao. Zao süper abi. Bir de çok yönlü oynayabiliyorsun. 1 vs 1'de ve Legion'da kumandan olarak koyacaksın. İkinci sıraya Lubu'yu koyacaksın. Üçüncü sıraya elinde ne varsa koyarsın artık. Atilla varsa Atilla, Timur varsa Timur, Vlad varsa Vlad. Artık neyse. Ama meydana çıkartacağın zaman Lubu kumandan olmak zorunda. Ortaya da yine elinde ne varsa onu koyacaksın. Üçüncü sıraya Zao'yu koyacaksın. Zao o Lubu'yu besleyecek. Sadece Lubu'yu besleyecek. Yani her Gelelim daha iyi. şartta ruhu Ha? Zao'dan sonra olacak. Evet. Gelelim daha iyi. Bunu deneme şansımız olmadı. Deneyen de Oldu. olmamıştır muhtemelen. Ama becerileri okuduğum zaman ben kendi adıma yani yoklukta gider derim buna. Niye öyle derim? Hani Asokan yoktur. Koyarsın. Yoklukta kullanırsın. Asuka yapmamışsan. Kim Ya için o tarz. kullanacaksın? Belisarius seti için Ya Belisarius seti için ya da kullanacaksın. Fatih Süvari'de Bildim veya seti için. şeyde. Tabii ya yoklukta gider yani. Çünkü Asokan yoksa yapar oynarsın. Asokan Bu varsa kahramanı es olabilirdi bu kahraman. Ne için biliyoruz mu arkadaşlar? Tek bir yazıyla es olabilirdi. İmza becerisinde pasif yazsaydı, %100 pasif yazsaydı bu kahraman esti. ya zaten imzası çok çalışmıyor ya. Ben bunun bir yıldızını denedim. Yani 3 kere maksimum 4 kere aktif oluyor. Zaten o şeyini dolduramıyor. O da doldurması da 30. saniyeleri falan buluyor yani. O verdiği Evet, özellikler. işten geçiyor yani. Hani yüksek moral koymuş olsalar bir nebze diyeceğim toparlar kendini erken safhada. Hani ilk 2 tur 3 tur atar da toparlar diyeceğim. Yok yani imzası 30-40 saniyelik savaşta 3 Bak %40 ihtimal bir kumandan için, aktif beceri bir kumandan için güzel oran. Tamam, çok güzel oran. O yüzden daha iyi ne yapacağız? HD'ye mi koyalım? Yoklukta gider koyalım. yoklukta gider ya. Şimdi Asoka yoksa kullanacak ne yapacak? Bundan sonraki video arkadaşlar yine tier list olacak. Bu tier list dizilişlere göre yani birliklere göre olacak. Diziliş yapacağız. Ona göre değerlendireceğiz. Oyuna devam edecek arkadaşlar. Oyun oynayacak arkadaşlar. Dizilimine göre yol haritalarını kendileri çizebilir. Dostlar umarım beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.